Herkese selam. Bu videoda ilk kez bir keçe giysi yapacağım. Bu keçe kazak iki bölümden oluşuyor. Üst tarafı sadece keçe, alt tarafı da sargı bezi üzerine uygulanmış bir keçe çalışması şeklinde. Bir numaralı bölümün kalıp ölçüleri böyle. Yaklaşık olarak 40-42 beden aralığındaki bedenler için uygun. Ön yaka açıklığına bir sıra yün yerleştireceğim. Böylece kazağın yakası fazla esnemeyecek. Aynı işlemi kol ucu içinde yapıyorum. Kazağın gövdesine 2 kat yün yerleştireceğim. Birinci kattaki yünü ince bir şerit şeklinde çek bırak tarzında yerleştireceğim. Birinci kat yünü dikey bir şekilde yerleştirdim. Şimdi ikinci kat yünü yerleştireceğim. İkinci kat yünü bulut şeklinde yerleştirmek istedim. İki tutam yünü üst üste koydum ve boyuna yandan yünü çekiştirdim. Böylece gelişigüzel dağınık bir yün tutamı elde ettim ve bunu ikinci kat olarak kullandım. Böyle yapmamın sebebi şu: muntazam, deliksiz bir keçe yapmak istemiyorum. Yer yer gözenekleri olan ince, hafif bir keçe yapmak istedim. O yüzden böyle bir yün yerleşimi tercih ettim. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslatıyorum. Daha sonra elime galoş geçirip ıslak yünü bastırarak hava kabarcıklarını gideriyorum. Şablon 2 kat naylon yüzey arasında. Bunu havuz makarnasına saracağım. Daha sonra masa üzerinde ters çevirerek şablonun arka yüzeyine ulaşacağım. Taşan yünleri katlayıp aynı şekilde 2 kat yün yerleştireceğim. Birinci kat yün dikey, ikinci kat yün de bulut şeklinde olacak. Daha sonra sabunlu suyla ıslatacağım ve zımpara makinesiyle titreşim uygulayacağım. Her yönde 5'er dakika rulo yapıp yuvarlayacağım. Pinç test yapıyorum. Bir tutam çektim ve yün yukarı geliyor. Yün hala çok gevşek. O nedenle şu an şablonu çıkaramam. Havuz makarnası kullanmadan kalıbı kendi üzerinde rulo yaptım ve biraz basınç uygulayarak yuvarlıyorum. Yünü biraz yuvarladıktan sonra biraz da yoğurdum. Ondan sonra tekrar bir pinç testi yapıyorum. Artık istediğim sıkılığa ulaşmış. Aradaki şablonu çıkarabilirim. Şablonu çıkardıktan sonra da yoğurmaya devam ediyorum. Yünün kenetlendiği, keçenin oluşmaya başladığı anlaşılıyor. Çünkü yüzey artık portakal kabuğu görünümünde. Ama ben daha da keçeleşmenin hızlanmasını istiyorum. O yüzden ılık su banyosunda keçeyi ısıttım. Daha sonra zeytinyağlı sabun sürerek ve basıncı da artırarak biraz daha yoğuruyorum.
Keçe kazağın her bir yerini elle ovmak çok önemli. İçinin ve dışının güzel bir şekilde keçeleşmesi gerekiyor. Kazak hala bütün halde. Alt beden açıklığı yok. O yüzden şimdi keserek beden açıklığını oluşturmaya çalışacağım. Omuz başlarından sağa ve sola doğru 17 cm ölçü aldım ve keserek beden açıklığını oluşturuyorum. Makasla kesilen yerler esnemeye çok müsaittir. O yüzden oraların ekstra ovulması gerekir. Keçe kazağın üst kısmı 1 numaralı bölüm, yani yeterince küçüldü, istediğim dokuya ulaştı. Önce ılık, sonra soğuk suda duruladım. Bir havlunun arasında fazla suyunu aldıktan sonra nemliyken ütüledim. Keçe kazağın etek ucu için sargı bezi ve yün kullanacağım. Neden 84 cm uzunluğunda bir sargı bezi kullandım? Beden açıklığı yaklaşık 60 cm'ydi. Bu çalışmayı ben daha önce yaptığımda sargı bezinin %40 oranında küçüldüğünü bulmuştum. O yüzden 60'ın %40'ını alarak 24 cm buldum ve 60'a ekledim. Böylece sargı bezinin olması gerektiği uzunluğu buldum. Bu iki parçanın birini kazağın önüne dikmek için, diğerini de kazağın arkasına dikmek için kullanacağım. Sargı bezi ve yün kullanarak yaptığım bu keçe kumaşın eni yaklaşık olarak 58-60 cm arasında olmalı. Ve keçeleşme olmuş mu diye kontrol ediyorum. Pinç test yaptım. Yüzeyde yünler güzelce tutunmuş. Arka tarafa da geçmiş. Şimdiki hedefim artık 58 santimetreyi bulmak. Ama hayır, hala çok fazla. Hala çok uzun. O yüzden küçülmesini istediğim yönde kumaşı büzdürdüm ve basınç uygulayarak oldum. Evet, son hali 58'e 14 santimetre. Aynı işlemi diğeri için de uygulayacağım. Evet, kumaşlar eşit ölçüye ulaştı. Ön ve arka yüzeyi görmektesiniz. Keçe kazağın birinci bölümüne sargı beziyle yaptığım kumaşı ortadan başlayarak yerleştiriyorum. Ve daha sonra dikiş makinesiyle ön tarafa dikeceğim. Aynı işlemi arkaya da uygulayacağım. Bu keçe kazağın son ölçüleri yaklaşık olarak 40-42 beden aralığına denk geliyor. Biraz salaş, bol bir model oldu. Kazağın son ölçülerini videonun sonunda görebilirsiniz. Bu çalışmada toplamda 80 gram merinos yün kullandım. Kullandığım yünün mikron ölçüsü de 18 mikrondu. İlk kez bir keçe giysi yaptım. Keçe kazak çalıştım. Korktuğum kadar zor olmadı. Ama tabii ki çok daha iyisi mümkün olabilirdi. Eldeki imkanlarla bu kadar oldu. Umarım sizler çok daha güzelini yaparsınız. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler, selamlar.